Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bu görmüş olduğunuz eski zigon sehpayı bambaşka bir zigon sehpaya dönüştüreceğim. Güneşten rengi bayağı bir sararmıştı ve üzerinde çizikler mevcuttu. Çok eski bir sehpa. Yıllardır da kullanıyorum. Herhangi bir kırığı yok. O yüzden ben de bu sehpamı farklı ve güzel bir sehpaya dönüştürmeye karar verdim. Evet, yeni sehpamız da bu şekilde. Hadi hep birlikte yapımına başlayalım. Bu çalışmayı yaparken rölyef pasta kullanıyorum. Bunu uygulayabilmek için de herhangi bir stencil şablonuna ihtiyacımız var. Tüm kırtasiyelerde, bu boya malzemeleri satan yerlerde bu stencil şablonunu bulabilirsiniz. Ben yaprak olanı kullanmak istiyorum. Kenar kısımlarındaki plastik kısımlarını kestim. Bu işlemi yapmamdaki amaç yan taraflarına da yine rölyef pasta yapacağım için işlemimi daha kolay yapabilmek adına kenarlarındaki fazla kalan kısımlarını kestim. Herhangi bir spatula, bıçak yardımıyla ya da fırça yardımıyla rölyef pastamı stencil şablonumun üzerine yayıyorum. Stencil şablonunu sabitleyebilmek için spreyler de mevcut. Yine bunları da kullanabilirsiniz. Ben elimle düzgün bir şekilde tuttuğum için buna ihtiyaç duymadım. Üst kısmına uyguladığım rölyef pastanın daha düz bir şekilde durabilmek için spatula yardımıyla iyice düzeltiyorum üst kısmını. Daha sonra şablonumu kaldırıyorum ve desenimiz oluşuyor. Bu şekilde kenar kısımlarına da yine rölyef pastayla desenlerimi uyguluyorum. Ve bu şekilde kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonraki en önemli kısım zımparalama kısmı. Çünkü üzerinde bu kalıntılar oluşacaktır. Bu kalıntıları da giderebilmemiz için hafifçe zımpara yapmamız lazım. Zımpara yaptıktan sonra üzerindeki oluşan tozları da yine nemli bir bezle ya da ıslak bezle almamız lazım. Hemen boya kısmına geçiyorum. Ben antik beyaz kullanmayı tercih ettim. Fırça yardımıyla bu ara kısımlarına da iyice gelebilmesi için öne, arkaya, sağa, sola gelişigüzel bir şekilde bütün boyanın bu ara kısımlarına da uygulanabilmesi için fırçamla dikkatli bir şekilde boyuyorum. Sehpamın bütün üst kısmını antik beyaz rengimle boyuyorum. Yine alttaki demir kısımlarını da boyadım. Alttaki bu demir olan kısımları 4 kat boyadım. Üst kısmı ise 2 kat boyamak yeterli oldu. Tüm bu işlemleri yaparken bir gün ara vermenizi öneriyorum. Ne kadar çok bekletirseniz ikinci boyayı, üçüncü, dördüncü boyayı yapmayı o kadar sağlam olacaktır. Şimdi üst kısmına mürdüm, fuşya ve zümrüt yeşili. Bu üç rengimi kullanacağım. Tabii ki siz uygun gördüğünüz herhangi farklı renkleri de tercih edebilirsiniz. Şimdi fırçamla gelişigüzel morumdan, fuşyamdan ve yeşilimden gelişigüzel dikey çizgiler halinde boyamı sürüyorum. Gelişigüzel bir şekilde boyamızı sürüyoruz. Özellikle bu kenar kısımlarına da yine aynı şekilde boyayı sürmemiz lazım. Sadece üst kısmına sürmeyin. Nemli bir bezle ya da ıslak mendilin suyunu aldıktan sonra da yine ıslak mendilde işinizi görecektir. Ben nemli bir bezle üst kısmını siliyorum. Fazla vakit kaybetmeden hemen silmemiz lazım. Yoksa boya kuruyacaktır. Ne kadar çok silerseniz zemindeki beyaz renginiz ortaya daha fazla çıkacaktır. Yine kenar kısımlarını da yine aynı şekilde siliyorum.
ve bu şekilde kurumaya bırakıyorum. Hafif eskitme yapabilmek için ben siyah wax kullanıyorum. İsterseniz espresso wax kahverengi renginde kullanabilirsiniz. Fırçamla sürüyorum. Yine nemli bir bezle üstüne sürdüğümüz wax'ımızı siliyoruz. Wax sürdüğümüzle sürmediğimiz arasındaki renk farkı gerçekten de çok farklı oluyor. İstediğiniz kısımlarda daha az nemli bezle, bazı kısımlarda da daha fazla silerek istediğiniz kadar eskitmenizi yapabilirsiniz. En son ben tekrar üstündeki bu rölyef pastayla yaptığımız dokunun daha güzel ortaya çıkabilmesi için yine hafifçe zımpara yaptım ve ıslak mendille bu tozunu aldım. En son hafif hafif ben parmak yaldız kullanıyorum, altın rengi. Gümüş rengi de yine çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. İstediğim kısımlarına parmağımla gelişi güzel parmak yaldızımı sürüyorum. Sehpamın yan kısımlarına da yine altın rengimi sürüyorum. En sonki kısım vernikleme işlemi. Bir hafta sonra bu işlemleri yaptıktan sonra bir hafta sonra vernik işlemini yaparsanız çok daha iyi sonuç oluşacaktır. Sürmüş olduğumuz boyanın kemikleşebilmesi için zamana ihtiyacımız var. Ne kadar geç verniği uygularsak o kadar sağlam olacaktır. Verniği de birkaç kat yapmanızı tavsiye ediyorum. En az 2 kat, 3 kat, ince katmanlar halinde fırça yardımıyla bütün her tarafına verniğimi uyguluyorum. En sonunda zigon sehpamız bitti. Gayet keyifli bir çalışmaydı benim için de. Mor renk benim en sevdiğim renk. O yüzden genelde moru kullanmayı seviyorum. Çok güzel ve farklı bir çalışma oldu. Ben gerçekten de çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kenar kısımlarında da bakın bütün renklerimiz mevcut. Alt kısmını yine beyaz olarak, antik beyaz olarak bıraktım. Siz isterseniz bu ayak kısımlarına da yine eskitme yapabilirsiniz. Ama ben tek antik beyaz olarak bırakmayı tercih ettim. Bir sonraki tasarımımda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.